Hey! Bak o yavru, bak görüyor musunuz? Yeni yavru. Dört dörtlük yavrular. Kafesteki hayvanlara taktın ha. Ha. Hadi horozu da yap bakayım. Burası şey gibi, köprü gibi. Yani gelen geçen herkes birbirine kesiyor. Yine başladılar. Geçen bir soru sordum. İyi yavru nasıl elde edilir diye. Tavuk mu önemlidir? Horoz mu? Vallahi artık sıkıntı vermeye başladı. O kafeste olan tavuk. Ayırayım da şunları. Tavukları görüyorsunuz mu nasıl toplanıyorlar? Tavuklar da değil bunlar, pilişler. Hadi kaybol. Hadi. Hadi. Buranın son halini de paylaşayım sizlerle. Buraya bir tane büyük karşıda gördüğünüz kafesi yaptım. Şöyle son durum bu. Yavrular iyileşti. Yavrular gayet iyi. Herhangi bir sıkıntı yok. Herkes dışarıda keyfince gezip dolaşıp eğleniyor. Hey! Bak o yavru, bak görüyor musunuz? Yeni yavru. Alttan gelenler ayrı bir sıkıntı vermeye başladılar. Kendi aralarındaki hiyerarşik düzeni kurdular. Şimdi büyüklere bak. Kafa tutmaya başladılar. Bu neden oluyor? Bu kalitesini gösterir. Her zaman bu iyi olduğunu gösterir. Görüyor musunuz? Bak. Devamlı buradayım. Burada oturuyorum ve boş şeyimiz yok. Yani artık bunlarla bu aralar böyle düzenlerini kurana kadar, oturtana kadar bunlarla ilgilenip müdahale ediyorum. Devamlı bir şekilde, ama bu şaka değil yani. Gerçekten zaten kamerada dikkat ettim. Kaç dakika oldu başlayalı? 4-5 dakikada 3-4 tane olay oldu. Şimdi yavruları bizim kendimiz alırız. Ve kendi istediğimiz tarzda hayvan üretiriz. Ya da üretmeye çalışırız. Bu bir dönem üretmeye çalışmakla geçer. Bir dönemden sonra damızlık vasfı sahibi olan hayvanlara ulaştıktan, eriştikten sonra bu iş değişir ve istediğiniz tarzda hayvanlar üretmeye başlarsınız. Sistemi olsun, karakteri olsun, savunması, saldırısı. Bu ırkta böyledir. Yani her konuda kendi istediğinizi yaratmaya, kendi istediğinizi üretmeye karar verdiğinizde bu işler, seçimler başlar. Tavuğunu seçersiniz, horozunu seçersiniz. Ondan sonra ürettikten sonra, zaten istediğinizi ürettikten sonra ama bu devran kurulmaya başlar. Ya dikkatim dağılıyor. Bunlar o tarafta tuttular da. Gözüm üstlerinde, biliyor musunuz? Yavrular çok fazla hırpalanırsa rahatsız olur. Bu enfeksiyon kapmalara, bu dönemde hastalıklara sebep olur. Bu kaçınılmaz bir durumdur. Önlemek istiyorum yani. Zarar görmelerini istemiyorum. Şimdi örneği şöyle vereyim size. Bir yoğurt yapıyorsunuz, tamam mı? Bunun %70 ile %60 arasında gidip gelen nokta tavuktur. %30'u ve üzeri horozdur. Şimdi siz inek sütüne su katarsanız yoğurdunuz bozuk olur. Ama inek sütüne, örnek veriyorum, camış sütü katarsanız ne olur biliyor musunuz? Yoğurdunuz üst kalitede olur. Yani yavru alımı da öyledir. İyi bir tavuk, kaliteli bir tavuk, damızlık vasfı olan bir tavuk bu işte çok önemlidir. Yani yavru alırken en önemli olan şey, evet, herkesin dediği gibi doğru, tavuktur. Ama iyi bir tavuktan, kötü bir horozdan, tamam mı? İkisinden ortalama bir yavru düşer. Yavrunun tohumu horozdadır. Unutmayın. %30 da olsa, %40 da olsa seçilecek horoz, yavru için, civciv için, önümüzdeki sezon için seçilecek horozların her zaman dediğim gibi 3 yaşına gelmiş, kendisini kanıtlamış, ispatlamış hayvanlar olması lazım. Benim sırf
bu tavuğum iyi diye örnek veriyorum. Buradaki tavuğum ya da bak karşısında küllü iyi diye onlara mesela sıradan dışarıdan bir horoz getirip vuramam. İnsan kendi bildiğiyle çalışmalı. Kendi özellikle insanların söylediği değil de kendi gördüğüyle çalışmalı. 5 ay önce biz bu kanalı açarken herkes bize diyordu ki horozlar fıs, onu izle, bunu izle, git onu izle. Yani dışarıdan bir şeyler öğren diye. Şimdi Instagram'da 35 bin kişi takip ediyor. YouTube 19 bin kişi oldu. Bu benim için bir şey değiştirmiyor. Ben yine aynı benim. Çünkü bunlar da ölümlü. Ben de ölümlüyüm. Yani benim bunlarla hava atacak, yani racon kesecek öyle bir karaktere de sahip değilim. Ama işin açığını söyleyeyim. Tavuk ne kadar önemliyse horoz da bir o kadar önemlidir. Çünkü tohumu katan her zaman horozdur. İnatçılığı katan tavuk olur, kaliteyi katan tavuk olur ama bunun yanı sıra horoz hiçbir zaman göz ardı edilemez. Çünkü birkaç kişi yazmış, kötü horozdan da iyi tavuk olduğu müddetçe yavru alınır diye. Hayır. Bir yemek yaptığınızı, yani bir kendinize yiyecek bir şey yaptığınızı düşünün. Yağın yerine su kattığınızı düşünün. Ya da mayalayacağınız yoğurda yine su kattığınızı düşünün. Anlatabiliyor muyum? Bunlar hassas işler, hassas noktalar. Her önüne gelen alınmamalı, her önüne gelen çekilmemeli. Tavuk ne kadar iyi olursa, ne kadar aslında iyisini ararsanız, iyileriyle çalışırsanız o kadar iyi sonuç elde edersiniz. Bu tavuk için de geçerlidir, horoz için de geçerlidir. Ama mesela horozun eksiklerini tavuk kapatır, tavuğun eksiklerini horoz kapatır. Şöyle bir şey açık ve net söyleyeyim, bunların ölümsüzü yok. Hepimiz her şey gibi ölümlüyüz. Ama kaçmayanı da yok. Mesela bu elinizdeyse, üstünse bundan daha üstünü yok diye bir kelime etmemiz saçma olur. Ama bundan daha iyisini, daha üstününü elde etmek, en iyi sonuçlara ulaşmak için gayret ve çabalarla beraber iyi hayvanlarla çalışmakla o iyi hayvanları da bir araya getirmekle olur. Yani sadece hayatta her şey tavuğa bağlı değildir. O zaman bir tane iyi tavuk alın, gidin bir tane köy horozuyla vurun. Deyin ki ben iyi yavru alacağım diye. Öyle bir şey yok. Ya da düşük kalite bir horozla gidin bir tane tavuğa eşleştirin, iyi yavru alacağım diye bir şey yok. Tamam, bir tane iyi çıkar, anne tarafına çeker. Ama 3 tanesi bozuk olduktan sonra bu da emeklerin yandığını gösterir. Ben her zaman bunları anlatmaya çalışıyorum. Yani bir şeyi överken onun hatalarının olduğunu, kusurlarının olduğunu bilin yani. Çünkü hayatta bütün canlıların bir kusuru vardır. Bizlerin de var. Özellikle bunların üzerinden yapılan piyasadan elde edilen para kazancından dolayı insanlar yani en iyisi bende, en kralı bende dediğinde, bunu al istediğine vur dediğinde onu bir deneyip, görüp, tartıp, ölçüp, biçip yani o hayvanın bir takibini yapıp öyle eşleşmelere geçin derim. Bunu kesinlikle unutmayın yani. Kaliteli hayvan, iyi hayvan ikisi bir araya geldiğinde yaptığınız yemek gibi. Dengeli olacak her şey. Bu eşleşmelerde tavuk horozdan üstün olabilir, horoz tavuktan üstün olabilir. Hiç problem değil. Yalnızca dikkat edilmesi gereken en önemli şey birbirinin açığını kapatan hayvanların bir araya getirilip bunların özellikle becerilerinin, sistemlerinin, kabiliyetlerinin en üst seviyede olması lazım. Bu herkesin aklında olan bir sorudur yani. Tavuğum iyi olsun da gerisi önemli değil. Hayır abi, tavuğun da iyi olacak, horozun da iyi olacak. Üstün kalite istiyorsan. Verim sadece yumurtadan alınan, etten alınan verim değil. Bu ırktaki özellik sistemden alınan verim, başarıdan alınan verim, beceriden alınan verim, saha yeteneklerinden alınan verimdir. Ona göre ayırırsanız, ona göre seçerseniz daha iyi olur. Bana diyorlar ki tavukların oynuyor, niye oynuyor? Abi seçiliyor hepsi. Her dönem seçiliyor. Bunlar mesela gelen soruların arasından bir tanesi. Bir sürü soru var da yanıtlamak istediğim yani konu olabilecek sorulardan biri de bu. Hayvanlarını nasıl seçip nasıl ayırıyorsun? Abi becerikli olanlarını, hızlı olanlarını, çabuk olanlarını bakın Instagram'a ben bunlar tuttuklarında video atıyorum. Yani sonuna kadar sürdürmüyorum bunu o videolarda. 30-40 saniyelik videolar atıyorum. Ve bunlar da büyük ilgi görüyor. Altında da zaten soru yağmuru oluyor.
Şimdi ben bunları izlerken hangisi daha hızlıysa, hangisi daha çabuksa, hangisi daha kaliteliyse onlara bilezik atarım. Ayaklarında bilezik olur. Bakın bunda da mor bilezik var. Bak mesela onda da bak gidende de mor bilezik var. Bunları ayırdıktan sonra, seçtikten sonra zaten 1 yaşında ya da 1,5 yaşında ben bunlardan yavru almıyorum. Tavuklardan da horozlardan da. Bunları zaman zaman görüyorum. Burada birkaç tane dikkat ederseniz kümesimiz var. Ya ona eş değer gördüğüm horozun yanına katarım. Ya da seçilmişler arasında zaten bilezikli bir şekilde kendini ifade ediyor hayvan. Horoz seçimlerini nasıl yapıyorum? Horoz seçimlerinde dedim işte tüy bittikten sonra şu anda tüy de hepsi. Tüy sezonum kapandıktan sonra horozlarımı da tek tek izleyeceğim, bakacağım, göreceğim. Hangisi üstünse, hangisi daha iyiyse, hangisi daha kaliteliyse onlar kalacaklar. Yani ben her dönem aldığım her hayvanı saklamıyorum. Herkes gibi üstününü elde etmek, iyinin iyisine ulaşmak için aralarında seçmeler olur. Bu seçmelerin de en tepesindeki en iyileri eşleşir. Yoksa burada kaç tane? 70 tane hayvanımız var. Bunun 70'inden de yavru alsak zaten burası şimdi yavru kaynıyordu ve ortalık çok felaket bir haldeydi. Ama biz her yıl 30 tane yumurta atıyoruz ve belirli horozlardan yavru alıyoruz ve belirli tavuklardan yavru alıyoruz aynı zamanda. İstediğimiz vasıflı, istediğimiz çekerde, istediğimiz hızda, istediğimiz çabuklukta ve istikrarlı olanlardan. Özellikle istikrar, inat ve sürdürebilirlik, kurduğu sistemin üzerine giden, becerilerini, yeteneklerini daha iyi bir şekilde kullanan horozlar ya da tavuklar seçilir. Sadece tavuk için izlemiyorum. Sadece horoz için de izlemiyorum. Hepsini. Horoz ile tavuğu dikkat ederseniz Instagram'da var. Yavrulardan şu anda 5,5 aylık olan yavrulardan horozu da tutan var, tavuğu da tutan var. İkisi birbiriyle iki yuva kardeşi, iki ebeveynin aynı yavruları. Instagram'a girerseniz görürsünüz orada 40 saniyelik 45 saniyelik videolar var. Mesela o videoda bugün tavuk daha üstün görünüyor. Ama şöyle bir şey var. O horoz kendini yormuş bir horoz. Yani o yavru daha doğrusu 5,5 aylık olan yavru kendini yoran bir yavru. Her gün tutan bir yavru ama tavukla o gün tuttular. Tavuk ondan mesela daha hızlı, daha çabuk size görünüyor. Ama bana öyle değil. Bakalım. Yapmaması daha iyi. Çünkü iyileştiler. Sağlıkları yerlerinde. Burada bir haftada çok şey değişiyor yani. Benim de gönlümün rahat olması lazım. Çünkü ister istemez buradan da gidiyorum. Çarşıya gidiyorum, eve gidiyorum. İhtiyaçlarım oluyor. Bu aylar koruma ayı. Yani benim elimden geldiği bak. Yavru. Değil mi? Evet. Bu dönemin yavrusu işte. Bu dönemin 5,5 aylık yavrusu. Şimdi bunlar kendini bu şekilde ispat ediyor, kendini bu şekilde kanıtlıyor. Niye bir de ben başlarındayım biliyor musunuz? Aslında diyeceğim en güzel konu şu, izleyip görmek kadar güzel bir şey yok. Atayım bakın kalemine, fiziğine. Görüyor musunuz bak. Şşş. Dört dörtlük yavrular. İşte bu kalitenin tarifini isteyenler var. İzleyip göreceksiniz abi. İzleyip test edeceksiniz. Ama bu mesela bu yılın yavrusu olabilir. Ya şunu bir içeriye bir kafese koyayım da bir dakika, çok dikkatimi dağıtıyorlar. İçeriye aldığım yavru bu yılın yavrusu olabilir. Yalnız
ona giden yol, işte bunu anlatmaya çalışıyorum, çok önemli. Seçerek bir yerlere geldiğinizde çok seçici olmanız lazım. Ama izlemeniz, gözlemlemeniz, aynı zamanda tecrübe. Tecrübe çok önemli. Ha işte o gitti, bu geldi. Anlatabilir miyim? Bak bu da tavuk, ha, 2 yaşında. Öyle bir kanat kesip gidiyorlar. Şimdilik. Şimdi bunun 6 ay sonrası var bir de. Tabii bunların hepsi ayrılacak. Hep ayrı ayrı seçildikten sonra ayrı ayrı eşleşme kümeslerine geçecek. Hepsinin başında farklı ayrı bir horoz olacak. İşin sırrı bu. Hem horozda hem tavukta, ama yüklü olarak kan ağırlığı tavuktadır. Seçmeniz gereken, ilk önce ayırmanız gereken koleksiyonluk tavuklarınızın olması lazım. Bu dış görünüşte değil ha, yanlış anlamayın. Ben dış görünüşe kesinlikle bakmam. Ben icraata bakarım. Ne kadar iyi çalışıyorsa altından düşen iyi bir horozla beraber ondan daha iyi olur. Yani kaliteyi elde etmek için üstün bir horoza star bir tavuk vurduğunuzda gerçekten kaliteyi elde edersiniz. Ya da üstün bir horoza star bir tavuk, star bir tavuğa üstün bir horoz, star bir horoza üstün bir tavuk. Bu şekilde. Bunlar da deneyimle, gözlemlemeyle, çalıştırmayla, izlemeyle özellikle. Yani o köşedeki tavuğu görüp de ya bu tavuktan ben ne yavru alırım, bu ne kalitelidir, mesela öyledir, böyledir demeyin. Devamlı bir şekilde teste tabi tutun, izleyin, gözlemleyin, başlarında olun. Özellikle bu dönemlerde havalar mesela burada serinledi, keyifleri gayet yerinde. Çalışma stillerini, sistemlerini tam benim böyle izleyip gördüğüm dönemdir bu. Ve onun için zarar vermemeleri için de birbirlerine devamlı başlarındayım. İzliyorum, gözlemliyorum, bakıyorum. Ne derecede yavru aldım, yavrular nasıl? Gelen piliçler büyüklere ne yapıyorlar? Şimdi bundan 1 ay öncesinde, 1,5 ay öncesinde piliçler tavuklardan kaçıyordu. Çünkü tavuklar piliçleri kaçırıyordu. Ama artık şimdi öyle değil. Bu da buna kafayı taktı ya. Bunu aslında kapatayım ben. Erken kapanan yavruyu da sevmiyorum ya. Gelişmiyor. Her dönem çektiğim şey işte aynı. Burası şey gibi, köprü gibi. Yani gelen geçen herkes birbirine kesiyor. Ha. Bak bak bak. Abi seviyorum ya. Bu işi ayrı bir seviyorum. Böyle istediğim düzeyde yavru alıyorum ya. İşte ne istediğine bağlı, ne aradığına bağlı. Nasıl yavrular aradığına bağlı. Bugün yarın horoza da kapatacak. Zaten horoz kadar olmuş bile. Horoz dikleniyor ama cesaret edemez şimdilik. Ondan çok yemişler çünkü. Ama biraz geç kalsa mesela kesinlikle yapar yani. Horoza da bilmiyorum cesaret eder mi? Bir ay sonra bence horoz da tanımayacak bu. Kendini bozduracak. Baksanıza horoz kadar olmuş. Vallahi erkeklik yapıyor. Dostlar şimdiden iyi seyirler dilerim. Sürçülisan ettiysem affola. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Saygılar, selamlar olsun. Bunu da alıp arkaya bir götüreyim. Biraz kendine gelsin. Sorun istemiyorum bu aralar ya. Çünkü soğuklar gelecek. Artık elimden geldiği kadar dikkat etmeliyim. Çünkü yorgun düşerlerse hasta olurlar. Hasta olurlarsa bakteri, mikrop, virüs bir sürü sıkıntı açabilir bize. Selametle kalın. Görüşmek üzere. Gitti kendisi.